Herkese merhaba ve hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum ve ona binaen bugünkü tarifim kavurma tarifi olacak. Gerçekten çok lezzetli ve lokum gibi bir tarif oluyor. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle kavurmamızın olmazsa olmazı iç yağımızı hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için böyle iç yağımı küçük küçük doğradım ve kızgın tavama alıyorum. Burası çok önemli. Bu aşamada bütün yağlar eriyene kadar kısık ateşte, çok yakmadan, kıtırlaşana kadar bu şekilde erimesini sağlıyoruz. Hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için böyle iç yağımı küçük küçük doğradım ve kızgın tavama alıyorum. Burası çok önemli. Bu aşamada bütün yağlar eriyene kadar kısık ateşte, çok yakmadan, kıtırlaşana kadar bu şekilde erimesini sağlıyoruz. Evet, yağımı ocağımın diğer gözüne aldım ve orada yağlarım erirken biz şimdi düdüklüde yıkamış olduğum kuşbaşı etlerimi bu şekilde tencereme alıyorum. Gördüğünüz gibi yağlarım erimeye başladı ama bu kesinlikle yeterli değil. Daha çok erimesi gerekiyor. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Bir taraftan da etlerimi karıştırırken gördüğünüz gibi hemen suyunu saldı. Benim düdüklüm tam 7 dakikada pişiriyor. Herkesin kendi düdüklüsü farklıdır tabii ki. O yüzden siz kendi düdüklüğünüze göre hareket edin bu aşamada. Evet, 7 dakikanın sonunda düdüklümün havasını çıkardım ve kontrol ediyorum. Suyunu gayet güzel çekmiş. Şimdi etimin pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Evet, etim de gayet güzel piştikten sonra bu aşamada düdüklümün kapağını kapatmadan sadece geri kalan suyunu çekmesini bekliyorum. İyice suyu çekecek. Burası çok önemli. Suyunu çektirirken de çok fazla karıştırmamaya dikkat edelim lütfen. Yoksa tif tif olur. Evet, etim iyice suyunu çekti. Bu aşamada eritmiş olduğum yağlarımı bu şekilde yağını süzüyorum. Gördüğünüz gibi yağlar bu renk alıyor ve kıtırlaşıyor. Evet, yağını iyice süzdükten sonra tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Ben sadece tuz kullanıyorum arkadaşlar. Diğer baharat falan kullanmıyorum. Bunu da kontrollü bir şekilde ara ara ekliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etim gayet güzel kavruldu. Lokum gibi oldu. Gerçekten çok lezzetli oldu. Şimdi altını kapattım ve çok fazla karıştırmadım gördüğünüz gibi. Asla tiftiklenme falan da olmadı. Bu aşamada ocağımın altını kapatıyorum ve ilk sıcağı çıktıktan sonra pet şişeme dolduruyorum. Bıçak yardımıyla pet şişesinin dar kısmını bu şekilde kesiyorum. Daha sonra içine huni yardımıyla dolduruyorum. Doldururken de ara ara bastırmaya devam ediyoruz. Burası çok önemli. Evet, bütün şişeyi doldurduktan sonra streçle bu şekilde sıkıca kapatıyorum ve böyle ileri geri aşağı yukarı sallayarak buzdolabına koyup yağımın donmasını bekliyorum.
Evet arkadaşlar, bir gün sonra yağımın son halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel dondu. Bu şekilde şişeyle birlikte kesiyorum. Bakar mısınız içine? Gerçekten orijinal kavurma budur. Yani çok lezzetli oluyor ve asla tadında, kokusunda hiçbir değişiklik yok. Gerçekten çok lezzetli. Ben bunu böyle yuvarlak yuvarlak kesip poşete koyup o şekilde dondurucuya koyuyorum. Ne zaman kullanmak istesem bir tane çıkarıp kullanıyorum. Gerçekten çok pratik oluyor. Her yerde kullanıyorum ben bunu. Hem yemeklerde hem sabah kahvaltılarında sade olarak da kavuruyorum. Gerçekten elinizde bir bulmuş gibi oluyorsunuz. Hatta hazır kavurma yapmışken yanına da bir de pilav yapmak istedim ve suyunu da kullanmak istedim. Aşırı lezzetli oluyor. Size de tavsiye ediyorum. Mis. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pilavımı yaptım. Üstüne de kavurmamdan koydum. Bakar mısınız? Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Hem pilavın üstüne hem dilediğiniz şekilde sabah kahvaltısında yumurtalı olarak da veya kahvaltıda yine donuk halde tüketebilirsiniz. Özellikle çok acil durumlarda bulmuş gibi oluyorsunuz. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.